Herkese merhabalar. Haber Köse YouTube kanalına hoş geldiniz. Atkı modelim ile karşınızdayım. Yabancı bir kanaldan çıkarttım. Yapım aslında oldukça kolay. Hatta şunları fıstık olarak düşünebilirsiniz ama değil. Hepsi ikili trabzandan oluşuyor. Ama batma yönleri farklı olduğu için bu şekilde bir model çıkıyor ortaya. Model tek sıradan oluşuyor. 4'ün katlarından ayrıntılı olarak sizlere çok net anlattığımı düşünüyorum. Şimdi ben biraz enini geniş tuttum. Şöyle hemen size en bilgisini vermek istiyorum. Enim 30 santim. 30 santim bir en yaptım. Boyunu ise 1,5 metre. Şimdi daha kısa siz tabii ki yapabilirsiniz. Benim çok fazla hani modelde çalıştığım için elimde var. Bu ölçülerde yoktu. Hani istedim ki biraz böyle başımı da sarsın. Hatta omuzuma atıyorum. Şal olarak da kullanıyorum. Boyunu 1,5 metre yaptım. Uzunluğunu işte enini ayarlamak tamamen sizin elinizde. Modeli anlatırken hangi uzunlukta istiyorsanız ölçüde kurmayı da zaten sizlere anlatacağım. Siz bu modeli çanta, kazak, hırka, şapka her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bu arada modelin ön yüzü bu şekilde, arka yüzü bu şekilde. Önünü mü kullansam, arkasını mı kullansam derken ben bu yönünü kullanmaya karar verdim. Şimdi hemen size önce bir ipimi göstermek istiyorum. İpim anti peeling koton olan iplerden. Tuhafiyelerde işte atkı, bere için, kazak için yapılan ipler çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Rengi de böyle yağ yeşili, soft bir renk. Bu da çok hoş bir durdu. Tığ numaramda kendi el ayarıma uygun olarak 4 milim olarak belirledim. Sizler de kendi el ayarınıza ve ipinize uygun olarak ne yaparsınız? Tığ numaranızı belirlersiniz. Zincir çekerek şimdi başlıyorum. Zincirimiz 4'ün katları olacak. 4, 8, 12, 16, 20, 24 işte bu şekilde 28, 32, 36 diye geçiyor. Şimdi ben burada kaç zincir üzerine kurdum? Burada benim 13 tane modelim var. 4 çarpı 52 tane zincirin üzerine kurmuş oldum. Şimdi burada ben size daha küçük göstereceğim. Hemen şöyle şuraya bir kilit zincirimi atıyorum. Hemen üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane zincirimi çektim. Evet. Şimdi son zinciri çektikten sonra şöyle parmağımı o zincirin üzerine koyuyorum. Üzerine 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Başta ve sonda modelimiz yarım olacak çünkü. Ne yapıyorum? İpimi doluyorum. Bakın bu şekilde olduğu zaman nasıl oluyor? 1, 2, 3, dördüncü zincir boşluğunun içerisine hemen giriş yapıyorum. Oraya bir tane ikili trabzan öreceğim. Hemen tığımda 3 tane ipim var. Önce ikisini çıkartıyorum, sonra ikisini. Tekrar ipimi doluyorum. Bakın aynı noktanın içerisine, aynı zincir boşluğunun içerisine tekrar girdim. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisini çıkarıyorum, sonra ikisini. Şimdi bakın buradaki 3 zincirle birlikte 1, 2, 3 tane aslında benim ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi ne yapacağım? Hemen bakın 1, 2, 3 zincir boşluğu atlayacağım. Dördüncünün içerisine ipimi dolamadan hemen giriş yapıyorum. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. Bu şekilde. Tekrar ne yapacağım bu sefer? Bir zincir çekiyorum. Burada bir zincirim var sadece. İpimi doluyorum. Yine aynı boşluğun içerisine girdim. Bir tane ikili trabzan ördüm. Bu birinci. İpimi doladım. Tekrar aynı boşluğun içerisine girdim. Bir tane daha ikili trabzan ördüm. Bu 2 oldu. Tekrar ipimi doladım. Aynı boşluğun içerisine girdim. Bir tane daha ne yaptım? İkili trabzan yaptım. Toplamda 3 adet yapmıştım. Şimdi yine aynı şeyi yapacağım. Tekrar ne yapacağım? 1, 2, 3 saydım. Dördüncüye girdim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Sık iğnemi yaptım. Bakın şu şekilde. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. İpimi doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan.
Bakın şöyle. Tekrar tığ ipimi doluyorum. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan örüyorum. Bu 2. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha. Toplam 3 adet neyimiz oluyor bizim? İkili trabzanlarımız oluyor. Bakınız böyle. Bu şekilde. Yine aynı şeyi yapacağım. 3 zincir sayacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dördüncü burada. Dördüncüye ne yapıyorum? Hemen giriyorum. Buradan bir tane sık iğne örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar tığ ipimi doluyorum. Aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı artık örüyorum. Evet. Bakınız şu şekilde olmuş oldu. Şimdi ne yapacağım? Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. Dördüncüye buraya giriş yapıyorum. Hop bağladım. Bakınız. Buraya tekrar modelimi kurmayacağım. Dönüşte modelimi kuracağım. Başlara ve sonlara bundan dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Başlardaki ve sondaki ayrıntıları atlamazsanız modeliniz çok şekilde yan kenarları dümdüz olarak çıkmış olursunuz. Şimdi bakın buraya geldim, sık iğne ile bağladım. Artık ikinci sırama geçeceğim. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Hemen buraya ne yapmıştım? Sık iğne yapmıştım. Tığ ipimi doladım. Buraya ne yapacağım? Hemen bir tane ikili trabzan. Hemen yanın içi aynı noktaya, yine aynı boşluğun içerisine buraya bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Bakın. Baştaki durum da bu şekilde. Hemen size onu göstermek istiyorum. Bu 3 zincirimiz 1, 2, 3 olarak kabul etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim burada. Artık bundan sonraki sıraları hep aynı bu şekilde yapacağız. Şimdi benim burada birinci ikili trabzanım var. İkinci ikili trabzanım var. Burada da üçüncü olan ikili trabzanım var. Şimdi ben ne yapıyorum? Bir, iki tanesini atlıyorum. Şu üçüncü olan ikili trabzana. Bakın şu şekilde giriyorum. Tığım yatay olarak ne yapıyorum? İkili trabzanı öne almış oluyorum aslında. İpimi alıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi buraya yapmış oluyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Çünkü bir zincirim vardı. İkili trabzanları yapmadan önce. Ta ipimi doluyorum. Peki şimdi ikili trabzanları nereye yapacağım? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi benim bakın buraya yaptım. Benim burada arkada bir zincirlik bir boşluğum var. Bakın burası önde kalıyor. Burası üçüncü ikili trabzan. Şöyle çevirdiğiniz zaman burada bir boşluğum var. O bir zincirlik boşluk. Şu zincir bir zincirlik boşluk aslında. Hemen bakın geliyorum buraya. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Modelimiz başladı kendini göstermeye. Şimdi ne yapacağım? Sık iğne yapacağım. Kaçıncıya batacaktım? Üçüncüye. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü ikili trabzanım benim burada. Bakınız şöyle. Böyle yatay olarak geliyorum. Sık iğnemi yapacağım hemen. İpimi aldım ve yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın bu noktaya ikili trabzanları yapmıyorum. Hemen şöyle çevirdiğiniz zaman zaten gözükecek olan bir boşluk var. Bir zincirlik boşluk. Hemen buraya 3 tane ikili trabzanımı bakınız örüyorum. 1, 2 ve 3. Şu şekilde. Yine devam ediyoruz. Hemen şimdi sayıyorum. Bakın 1, 2 ve 3. Üçüncüye geldim. Şöyle arkadan aldım. Yani ne yapıyorum? Şu ikinci ile sonuncunun arasında ipimi tığımı geçirmiş oluyorum. Bakın şöyle. Bir zincirimi çektim. Ta ipimi doladım ve hemen onun arkasında bakın hemen zaten şöyle çok net gözüküyor. Buraya 3 tane ikili trabzan ördüm. Ve sıramın sonundayım. Sıramın sonuna geldim.
Burada artık modelimizi ne yapıyoruz? Kurmuyoruz. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3. Yani baştaki 3 zincir aslında. O üçüncünün 3 çektiğimiz tepe başına geliyorum. Hemen ne yapıyorum? Bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde model. Çok basit. Şimdi bir sıra daha yapacağım sizinle birlikte. Şimdi ne yapıyorum? Sonuncuya ne yapıyorduk? Modelimizi kurmuyorduk. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Daha ipimi doladım. Çevirdim. Hemen sık iğne yapmıştım. Bakın şurası. Hemen oraya 2 tane. Çünkü 3 zincirim de var. 3 olmuş oluyor. 2 tane ikili trabzanı bakınız ördüm. Şimdi ne yapacağım? Çok basit. 1, 2, 3 tane sayacağım. Yani bu sonuncu aslında bu yönden baktığım zaman sonuncu olan ikili trabzana geliyorum. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen arkada bakın şurası zaten çok net. Buraya yapmayı yaparsanız model bu şekilde durmaz. Bakın bu ayrı bir duruş. Yani bu duruşu elde edemezsiniz. Öyle söyleyeyim size. Hemen ne yapıyorsunuz? Ta ipimizi doladık. Hemen arkadan devam ediyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 sayıyorum. Hemen geldim. Buraya bir zincirimi çektim ve 3 tane daha ikili trabzan ördüm. Şimdi sık iğne kısmındayım. Sık iğnemi yapacağım. 1, 2, 3 sonuncu olan ikili trabzana geldim. Sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Hemen 3 tane. Evet. Bu şekilde örmüş oldum. Bakın şöyle tutuyorum. Şimdi zaten sonuncuya geldiğimi siz anlıyorsunuz. Sonuncuya gelince ne yapacağız? Hemen buradaki baştaki bakın şöyle göstereyim. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. Onun üçüncünün tepe noktasına şöyle girdim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynısını. Yani artık bundan sonra hep aynısını yapacağız. Buraya 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Hemen geliyorum. Şuraya sık iğnemi yapıyorum. Bakın. Bir zincirimi çekiyorum ve hemen bakın şuraya, şu boşluğa. Modelimiz bu. Umarım keyifle örersiniz. Evet. Ondan sonra yine aynı. Ne yapacağım? Sık iğnemi yapacağım. Hemen arkasındaki o boşluğun içerisine ikili trabzanlarımı öreceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi buraya kadar izlediyseniz hemen bir beğeni tuşuna ne yapıyorsunuz? Basıyorsunuz. Beğeniye basınca hype çıkıyor. Hype'li. Beni hype'leyin lütfen. Oradaki hype'ye de basarsanız videomun önünü açmış olursunuz. Ben de emeğimin karşılığını almış olurum. Çok mutlu olmuş olurum. Kanalıma zaten abone olmuşsunuzdur. Her geçen gün sayımız artıyor. Bayağı hızlı bir şekilde büyüyoruz. Bildirimlerinizi de açarsanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Şimdi videonun sonunda ona oynatma listeleri çıkacak. Orada yüzün üzerinde model var. O modellerden belki ilginizi çekenler olabilir. Herkese efendim sağlıklı, mutlu ve ördüklerinizi benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.